Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok sevdiğimiz ve devamlı da sık sık yaptığım salamura yapraktan sarma yapacağım. Bu sarmayı kızımın evinde yapıyorum. Önce malzemeleri tanıtmak istiyorum. Burada 4 su bardağı pirinç var. 1 su bardağı sıvı yağ. Tencereye koyduğumda da yarım su bardağı kadar sıvı yağ tekrar koyacağım. O zaman sarmalarımız daha yumuşak ve daha parlak oluyor. Bir demet maydanoz, 3-4 tane taze soğan kullanıyorum. Bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Elinizde varsa da çok lezzet veriyor. Kullanabilirsiniz. 2 tane büyük boy soğan. Bol soğanlı seviyorsanız 3 tane de kullanabilirsiniz. Kışa girerken hazırlamıştım. 1 su bardağı domates sosum var. 2 yemek kaşığı domates salçası kullanacağım. Baharatlar olarak da 1 yemek kaşığı toz biber, 1 tatlı kaşığı nane, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı da tuz kullanıyorum. Daha değişik baharatları seviyorsanız da koyabilirsiniz. Yapraklarımı da tuzlu sudan çıkardıktan sonra 3-4 saat kadar normal suda bekleterek tuzlarının gitmesini sağladım. Yapmaya geçiyorum. İnce ince doğradığım soğanlarımı tencereme alıyorum. Tenceremi ocağıma aldım. 1 su bardağı zeytinyağını ilave ediyorum. Doğramış olduğum soğanlarımı ilave ediyorum. Soğanlarım yumuşayıp hafif pembeleşinceye kadar kavuracağım. Devamlı içi kavurarak yapıyorum. Öyle daha lezzetli olduğuna inanıyorum. Soğanlarımız kavrulurken maydanozlarımı ve taze soğanımı doğrayacağım. Maydanozlarımı da ince ince doğruyorum. Torunum deretonu sevmediği için deretu koymadım. Deretu da çok lezzet veriyor. Taze soğanımın da yapraklarını kullanıyorum. Soğanlarımız bayağı yumuşadılar. İçerisine salçamı ilave ediyorum. Hafif kokusu çıkıncaya kadar ve soğanlarla özleşinceye kadar kavuracağım. Salçamızı çok kavurmayalım, yoksa yanık kokusu olur. Kavrulan salçamızın üzerine yıkamış olduğum pirinçlerimi ilave ediyorum. Salçam ev salçası olduğu için bayağı yoğun. Hazır salça kullanırsanız 3 yemek kaşığı da kullanabilirsiniz. 2-3 dakika kavuracağım. Pirincimiz bayağı kavruldu. İçerisine 1 su bardağı su koyuyorum. Baharatlarımı koyuyorum. İyi karıştırıyorum. İçerisine domates sosunu koyuyorum. Domates sosu yoksa 2-3 tane domatesi rendeleyerek de kullanabilirsiniz. Sarmamıza hem lezzet veriyor hem de daha fazla yumuşaklığını sağlıyor. İçimiz tümden suyunu çekti. Ocağın altını kapatıyorum. İçerisine maydanozlarımı ve taze soğan yapraklarımı ilave ediyorum. Bir limonun suyunu ilave ediyorum. İçimiz çok güzel hazırlandı. Biraz soğumasını bekleyeceğim. Daha sonra da sarmaya geçeceğim. Daha kolay sarabilmek için servis tabağına alıyorum. Yapraklarımız 3-4 saat suda beklettikten sonra iyice de süzdürdüm. Sapları biraz dibinden alıyorum. Bunlar sararken engel olurlar. İçine 1,5 çay kaşığı kadar malzememi de koyuyorum. Kenarlardan içeriye katlayıp kendi etrafında döndürüp en uç kenarlarını içeriye alıyorum. Sıkı sıkı sarıyorum. Kalem gibi olacak arkadaşlar. O tariften de kanalımda var. İzleyip bakabilirsiniz. Bazı yapraklar kesikli oluyor.
çok kesikli olursa başka yırtık yaprakla kapatarak sarıyorum. Hep değerlendiriyorum. Topluca yaprakları açıp içleri koyup da hızlıca da sarabiliriz. Sarmamızı gevşek sararsak içine fazla su aldığı için patlamalar olabilir. Mutlaka sıkı saralım. Ben de salamura yaprak kurarken mutlaka bu saplarını böyle uzun bırakıyorum. Çünkü yaprak eridiği zaman sapın dibinden eriyor. Bütün yapraklarımı sardım. İçim biraz arttı. İnşallah tenceremin dibini doldurur. Doldurmazsa da kalan içimi bir patatesin içine oyarak doldurup boşluk kalan köşesine koyacağım. Tenceremi yatık vaziyete getirdim. Düzgün bir şekilde ne çok gevşek ne de çok sıkı olmayacak şekilde yerleştiriyorum. Düdüklüye dik olarak koyuyorum. Dik olarak pişen sarmaları çok seviyorum. Sadece bir sıra olarak yerleştireceğim. Daha önce de düdüklüde yaprak sarma videom vardı. Takipçim 2 sıra sarsak olur mu diye yazmış. 2 sıra olarak denedim. Normal tencerelerde yaptığımız sarmalar gibi üst kısmındaki bölüm az pişmiş. Onun için düdüklü tencerede dik olarak yaparsak tek sıra halinde yapmamız gerekiyor. Büyük olanlarını kenarlara doğru koyuyorum. Çok gevşek koyarsak suyunu fazla çeker. Çok sıkı koyarsak da biraz pirinçlerimiz diri kalır. Normal bir şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Yapraklar çok küçük olduğu için biraz zor sardım. Siz alırken birazcık daha orta boy yaprakları almayı tercih edin. Sarmalarımı yerleştirdim. Düdüklü tenceremi tümden doldurdu. Hiç boşluk kalmadı, görüyorsunuz. Şimdi bunu pişirmeye geçiyorum. Tenceremi ocağa aldım. Üzerine 1 çay kaşığı tuz koyuyorum. Benim salçam tuzlu olduğu için tuzu az kullanıyorum. Damak tadınıza göre de ayarlayabilirsiniz. Üzerine gelinceye kadar su koyacağım. Düdüklü tencerede yaprak sarmayı denemediyseniz mutlaka deneyin. İnanın çok memnun kalacaksınız. Her tarafı eşit bir şekilde yumuşacık pişiyor. Sarmalarımızın üzerine gelinceye kadar su koydum. Üzerine yarım su bardağı zeytinyağı koyuyorum. Bol yağlı olursa daha lezzetli oluyor. Tenceremin altını açtım. Büyük ocağımın altı orta derecede yanıyor. Kapağını kapatacağım. Pişme süresini eski düdüklü tencere kullanıyorsanız 40-45 dakika, çok hızlı pişiren düdüklü tencerelerden kullanıyorsanız 10-15 dakika aralığında pişecektir. Buradan bir püf noktası söylemek istiyorum. Kuru fasulye ne kadar sürede pişiyorsa yaprak sarmada o kadar sürede pişecektir. Düdüklüm ses vermeye başladı. Ocağımı kısığa alıyorum. Bu halde en az 40 dakika pişmeye bırakıyorum. Sarmalarımız kaynamaya başlayalı tam 50 dakika oldu. Ocağı çok kısık yaptığım için çok yavaş kaynadı. İçindeki suyunu çekinceye kadar kaynamasını istedim. Havası çıkan düdüklü tenceremizin kapağını açarak size göstermek istiyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok az bir suyu kalmış. Şuradan sarmamıza bakıyorum. İçindeki pirinçleri de gayet güzel pişmiş. Tekrar kapağını kapatacağım. Biraz ılımasını bekleyeceğim. Ilıdıktan sonra size son halini göstermek istiyorum. Tencereye dokunduğum zaman bayağı ılıdı. Kapağını açıyorum. Birazcık fazla pişmişler. Torunum
Yumuşak sarmayı daha çok seviyormuş. Onun için yaptım. Arkadaşlar bakar mısınız? Tümden suyunu çekmiş. Hiç dibi de tutmamış. Tabağımız biraz geniş geldiği için yayılmalar oldu. Bir tanesini alarak size içini de göstermek istiyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? Yumuşacık pişmiş. İçini de göstermek istiyorum. Lokum gibi içi dağılıyor. Bir tane daha göstermek istiyorum. Hangi sarmayı açsam hiç dağılmadan yumuşacık pişmişler. Gerçekten bu tarifimi deneyin. Hepsi de aynı şekilde. Lezzeti de çok güzel. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup bildirim zilini açarsanız bir dahaki paylaşımlarımdan da haberdar olmuş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, iyi günler.